Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiler şu an hangi aşamada, neler yaşıyorlar dediğimizde da kendi kabuğuna çekilmek, kavuşmak, aziz, yargı ve kader çarkı. Öncelikle ciddi bir süreçten geçtiklerini söyleyebiliriz. Kadersel değişimlerin olduğu bir aşamadalar. Bazıları bir mahkeme sürecinden geçiyor olabilir. Bazıları için de bu mahkeme süreci içsel bir mahkeme olabilir, vicdani bir mahkeme yargılama süreci olabilir. Şu an enerjisinde aslında ciddi sorunlarının olduğunu söylüyor kartlar bize, daha kartıyla beraber. Kendi kabuğuna çekilmek, dinlenmek, yenilenmek kartıyla beraber. Şimdi tarafların daha doğrusu iki tarafında soğuk enerjilerde olduğunu, fiziki bir uzaklık da olabilir ya da fiziki bir uzaklık yoksa da ruhsal olarak bir uzaklığın içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Taraflardan biri aslında bir kavuşma isteği içerisinde olabilir. Bu yüzden de kendilerinden yaşça büyük birinden, işte bir aile büyüğünden destek alıyor, yardım alıyor ya da fikir alıyor olabilir. Ama genel manada baktığımızda şu an aralarında soğuk enerjilerin olduğunu, bir tarafın kavuşmak isterken aslında diğer tarafında çok da buna sıcak bakmadığını söyleyebiliriz. Bir mahkeme süreci olabilir ya da içsel bir mahkeme yargılama sürecinden geçiyor olabilirler birbirlerini. Ama ciddi şekilde dağ kartıyla beraber aralarında ciddi sorunların olduğunu ve biraz da böyle aşılmayacak şekilde bu sorunların olduğunu düşünüyorlar diyebiliriz. Ciddi bir süreçten geçiyorlar. Şimdi neden bu durumu yaşıyorlar, buna bakalım. Kılıç beşlisi, ay, fırtına, tanıma, hasta ve ego, gizli yaşanan aşk, platonik aşk, korkular dedi. Çok net aslında. Şimdi hashtag kartı biraz paranoyaklıktan, bazen kıskançlıktan bahseder. Bile bile yapılan şeylerden dolayı utanmaktan bahseder bize. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlarım büyük çoğunluğu bir yasak aşkın içerisinde olabilir. Bu çok net olarak geldi. Tabii ki böyle olmayanlar da aile ya da farklı bir durumda olan arkadaşlar da olabilir. Üçüncü kişi durum olarak iş hayatı olabilir, parasal durumlar olabilir vesaire vesaire, ama kolektifte çoğunluk olarak partner durumu için deneniyor diyebiliriz. Kartların gösterdiği. Şimdi bu noktada bilinçaltı korkularının çok yüksek olduğu bir süreçten geçmişler ve bazı şeylerin ortaya çıkması, beklenmeyen durumların ortaya çıkması, beklenmeyen kavgaların, beklenmeyen gelişmelerin olmasıyla beraber korkular daha da böyle üste çıktığı korkuların daha da bir üste çıktığı süreçten geçmişler diyebiliriz. Şimdi Kılıç Beşlisi'ne baktığımızda Kılıç Beşlisi kazanan olmayan bir savaştan bahseder. Yakın geçmişte, yani hatta bir süredir birbirleriyle sürekli bir savaş halinde oldukları, birbirlerini yaralamak, birbirlerini zorlamak istedikleri bir durumun içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Yani burada bir öfke var. Bile bile yapılan bazı şeyler var. Bazen
bitmesini ister kişiler ama bunu yapabilecek cesaretleri olmayabilir. Ailesel başka durumlar olabilir. Sanki burada biraz bıktırtma isteğinin olduğu bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Böyle bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirler. Şimdi burada çok net bir şekilde ciddi bir kaostan geçilen, bazı işte gizli aşkların, gizli durumların, belki yalanların, dolanların ortaya çıktığı bir sürecin olduğu ve bu süreçle beraber biraz kavganın, gürültünün, iki tarafında birbirini ciddi yaralama isteği içerisinde olduğu bir durumun olduğunu söylediği kartlar bize. Ama en nihayetinde de şunu söyleyebilirim. Şimdi bu kart kombinasyonuna göre değişir tabii ki. Farklı yorumlamalar yapılabilir. Yani tarotta bu şekildedir zaten. Okuyucunun hissiyatı, gelen bilgiye göre de değişir kartların yorumlanması. Çünkü bir kartın sadece bir anlamı yoktur. Şimdi normalde Hesse kartıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. İşte dediğim gibi paranoyaklıktan bahseder, kıskançlıktan, fazla kıskançlık durumlarından bahseder, anlamları, bile bile yapılan şeylerden utanmaktan bahseder. Burada daha çok hissettirdiği diğer kartlarla beraber sanki taraflardan birinin işte bu kaos var, fırtınalı, sıkıntılı sürecin içerisinden geçtiklerini söylüyoruz ya. Sanki bunun ortaya çıkmasını çok ciddi şekilde istediği bir durum var. Yani bile bile yapılan bir durum var burada. Yani ne kadar böyle utansa da ortaya çıkan şeyler onu zorlasa da bunu çok ciddi şekilde isteyen bir kişi var diyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacını Güneş, sihirbaz, sabretmek, hayaller, Urmiya, olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş ancak o zaman istediğine ulaşacaksın dedi. Çok net bir şekilde sabrettiği bir süreçten geçiyor. Daha çok susmayı tercih ettiği bir durum var aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı. Bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyor. Aradaki sorunların şöyle ama kendi istediği şekilde değişip dönüşmesini istiyor. Güneş karşı şifalanmaktan bahseder ama sihirbaz kartıyla beraber de kendi istediği doğrultusunda değişmesini, dönüşmesini istiyor. Kendi hayalleri doğrultusunda değişmesini istiyor. Şimdi bu noktada daha çok böyle çok pozitif düşünceler olduğunu söyleyemem. Daha çok burada yapılan şeylere susmayı tercih eden, sabreden, geçiştiren bir enerji var. Yani daha çok böyle hı hı öyle tamam gibi ya da işte tamam karşı tarafı oyalamak adına söylenen bazı sözler olabilir. Ama genel manada baktığımızda aslında burada daha çok böyle üçüncü kişiyi oyalayan bir enerji var diyebiliriz. Bunu yapma sebebi de kendi istekleri ve hayalleri var ve bu doğrultuda kendi istekleri doğrultusunda durumların iyileşmesi, değişip dönüşmesi için bir strateji geliştiriyor diyebiliriz. Üçüncü kişinin amacını para kraliçesi, kutsallık, ok, ilham perisi, hedefine ulaşmak ve valide. Şimdi burada şöyle iki durum olarak aktaracağım. Şimdi öncelikle para kraliçesine baktığımızda tılsım kraliçesi bize yaşama sevincinden, şehvetten, sağlam temellerden ve içe dönüş süreçlerinden bahseder. Şimdi burada üçüncü kişinin amacı ne? Tekrar o güvenilir ilişkinin ya da güvenilir o alanın içerisinde kalmak isteyen bir enerjide. Bunun için de ne yapması gerektiğiyle ilgili ciddi bir çözüm arayışı içerisinde diyebiliriz. Buradaki en büyük kurtarıcıyı daha çok kutsallık olarak görüyor. Şimdi buradaki kutsallığı şöyle söyleyebilirim. İşte evliyse eğer evlilik kutsallığından bahsediyor olabilir. Ya da işte aralarındaki bazı durumlardan kaynaklı olabilir. Daha çok böyle karşısındakini bilen, tanıyan enerjilerde olarak geliyor ve bunu kullanmak isteyen bir enerjisi var diyebiliriz. Burada hayallerini ya da isteklerini gerçekleştirebilmek adına hızlı eyleme geçme planı içerisinde olan biri var. Şimdi bu kart bize hedefe ulaşmak için çok çaba göstermekten bahseder. Şimdi burada isteklerini elde etmek için her şeyi yapabilecek enerjilerde olan biri var. Şimdi ilk önce iki durum olarak aktaracağım deme durumumda şuydu. Şimdi buraya kadar evet ortak bir enerji ama bazıları için de bunu gerçekleştirme yolu negatif enerjiler olabilir. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Çok fazla böyle enerjileri dillendirmem, aktarmam ama bu aralar biraz daha sık gelmeye başladı açıkçası. Burada birazcık daha yani isteklerini elde edebilmek adına her türlü yolu deneyebilecek bir kişi var diyebiliriz. Buraya dikkat etmekte fayda var.
Şimdi duygusal olarak ortak enerjileri ne dediğimizde Turan, iş ve aşk hayatında karmaşa yaşamak, zihin ve ruh arasında uyumsuzluk, sabır, uzaklaşma, yıldız ve ermiş kartı. Yani çok net geldi aslında kartlar. Şimdi yıldız kartı bize işte parlamaktan, güzel enerjilerden de bahsettiği gibi karmik durumlardan da, karmadan da bahseder bize. Şimdi buraya baktığımızda aslında ortak enerjileri ne dediğimizde Turan karakteriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Turan karakteri kararsız ve ketum bir enerjidir, tepkisizdir. Çok fazla sesi çıkmaz, böyle ne istediğini bilmezsiniz, ne yapmak istediğini bilmezsiniz. Ketum bir enerjiden bahsediyoruz. Şimdi ortak enerjiye baktığımızda yalnızlık teması o kadar çok geliyor ki. Şimdi ermiş kartında var, uzaklaşma kartında var, işte karmaşa kartında da bunu söyleyebiliriz. Ortak enerjileri iki tarafta ciddi şekilde bir sabır aşamasında. Ne yapacaklarını çok bilmeyen, zihni ve ruhu arasında gidip gelen enerjilerde çok da net olmadıkları o kararsızlık, o ketumluk, o sessizliğin içerisinde çaresizlik enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Sabrettikleri bir sürecin içerisindeler. Karmik bir süreçten geçiyor olabilirler. Dediğim gibi yıldız kartı bize karmadan da bahsediyor olabilir. Ama en net ortak enerjileri dediğim gibi fiziki bir uzaklık da olabilir ama fiziki bir uzaklık yoksa da ruhsal olarak ciddi bir uzaklığın içerisindeler, mesafenin içerisindeler. İki tarafta kendi içine döndüğü bir sürecin içerisindeler. Zaten uzaklaşma kartı da geldi. Ermiş kartı da içe dönmekten, kendini sorgulamaktan, kendini değerlendirmekten bahseder bize. Ortak enerjileri daha çok yalnızlık ve soğuk enerjiler diyebiliriz birbirlerine karşı. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz şu an hangi aşamada, ne durumda buna bakalım. Ay kartı, gölge çalışması, derviş, kötü giden aile ilişkileri. Şimdi değnek şövalyesi olarak geldi. Şimdi değnek şövalyesi sabırsızlıktan ve fırtınalı süreçlerden bahseder bize. Aslında baktığımızda şu an çok ciddi bir görüntüde bir şey olmasa bile ruhsal olarak çok yorucu bir süreçten geçtiğinizi söyleyebiliriz. Ay kartı dediğimiz gibi bilinçaltı korkularından, uykusuz geçen gecelerden, endişelerden, kararsızlıklardan bahseder. Ama şurada şu iki kart çok önemli. Şimdi gölge çalışması ve kötü giden aile ilişkileri geldi. Şimdi bu kart zaten ciddi şekilde böyle belki çocuklukta, belki şu anki enerjilerde kişilerden birinin ya da ikisinin de olabilir. Hayatında vicdansızlık yapan, çok böyle kendi çıkarları için her şeyi yapabilecek enerjilerde bazı kişilerin olduğunu gösteriyor bize. Ve bu da birazcık birbirinize karşı yorucu enerjileri yansıtmanıza sebep oluyor olabilir. Gölge çalışması insanın, kişinin kendi karanlık yönlerini görmesi, kendiyle yüzleşmesinden bahsediyor olabilir. İşte bazen de negatif enerjilerin etkisinden de bahsediyor olabilir. Şimdi bu noktada ciddi şekilde bilinçsizce birbirinizi yargıladığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şimdi bir taraf belki eyleme geçilmesini bekliyor, harekete geçirilmesini, bir şeylerin yapılmasını bekliyorken diğer taraftan karşısındaki kişinin anlayışsız olduğunu düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum sadece ama burada. Ciddi şekilde birbirinize ulaşmanız için çok engellerin olduğunu düşünüyorsunuz. Yargılamalarınız var, ön yargılarınız var. Burada biraz yorucu bir sürecin içerisindesiniz. Hem sabırsızlık var. Bir an önce bir şeylerin ortadan kalkmasını istiyorsunuz, sorunların. Ve bunun da aslında yarattığı bir huzursuzluk, sıkıntılı bir süreç ortaya çıkarıyor. Ama derviş kartıyla beraber iki tarafın aslında ne kadar birbirine işte kızsa da ne diyelim birbirini yorsa da aslında yaşadıkları durumların iki tarafta çok net farkında olduğu ve bu olaylardan işte ders çıkardıkları, bir şeyleri kendi hayatlarına göre düzeltmeleri gerektiğini ve bu noktaları güzel değerlendirdikleri bir süreçte olduğunuzu söyleyebiliriz. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi biraz normale göre enerjim böyle düşük gibi gelebilir. Açılımın başından itibaren taraflardan birinin, yani bu siz de olabilirsiniz, karşınızdaki, aklınızdaki kişi de olabilir. Çok fazla tedirginlik ve telaş enerjisi var diyebilirim. Yani burada ne yapacağını bilememe durumundan kaynaklı da olabilir. Hani bazen böyle uyuşuk hissederiz ya kendimiz, böyle bütün vücudumuz böyle karıncalanır falan. Böyle bir enerjinin içerisinde olunduğunu söyleyebilirim. Bu sizin enerjiniz de olabilir. Karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin de enerjisi de olabilir. Sanki sizin enerjiniz gibi daha da böyle hissettirdi ama bazıları için de karşı taraf olabilir.
Ve bu durum birazcık böyle yoruyor olabilir bu kişiyi. Öyle söyleyeyim. Yani biraz konuşamam ama ya da böyle daha bir sakinlik gibi bir şey var ama bir tedirginlik hissiyle beraber bu var. Onu aktarmak istedim. Şimdi yakın gelecekte üçüncü kişi durumunda neler olabilir dediğimizde, şimdi öncelikle Kılıç Kraliçesi ile beraber, Kılıç Kraliçesi inisiyatif almaktan ve kendini seçmekten bahseder bize. Kendi özgürlüğünü seçme süreçlerinden bahseder. Burada çok ciddi şekilde aralarında öz değerle ilgili durumların olacağını söyleyebilirim. Bununla sınanacakları bir sürecin içerisinden geçecekler. Yani iki taraf da kendi değerinin farkına varması gerektiğini anlayacak ya da anlaması gerekiyor. Kılıç Kraliçesiyle beraber iki taraf da kendini seçmek zorunda olduğunun anlamalı. Öyle söyleyelim. Sistemin göstermek istediği bu aslında. Ciddi bir boşluk hissi olacak iki tarafın da içerisinde. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Ciddi bir maddi durum olabilir aralarında. Elmas ve zümrüt kartı geldi. Yani maddi olarak birbirlerinden bir beklentileri olabilir. Ortak bir işte iş hayatları olabilir vesaire vesaire ama işte parasal olarak maddiyatla ilgili ciddi bir durumun içerisinde olacaklar ve işte burada birazcık böyle şanslı oldukları bir süreç olacak. Yani iki tarafın da aslında istediği gibi değerlendireceği bir durum olacak diyebilirim. Biraz burada dengeye gelecekler. Biraz şans da artacak diyebilirim. Daha böyle istedikleri doğrultuda çözülecek bazı şeyler. Ama burada özellikle biliyorsanız yani maddiyatla ilgili bir bağları varsa işte ortak paraları olabilir, ortak bir şeyler olabilir. İş hayatları ortak olabilir yani beraber çalışıyor olabilirler. Parayla ilgili kafalarına takılan durum her neyse iki tarafın da istediği gibi böyle dengeli bir şekilde çözülecek. Ama buradaki çözülme onların özel hayatındaki o durumu çok da fazla etkilemeyecek. Daha çok iki tarafta kendi özgürlüğünü seçtiği bir sürece doğru geçecek. Şimdi şaman kartının size mesajı ne? Lanet kartı geldi. Şimdi ters geldiği için şifa mesajını veriyor size ve diyor ki yaptıklarınızın farkında olun. Er ya da geç birisinin ödemesi gereken bir borç ya da karma yaratmamak için kusursuz bir niyetle hareket edin. Kendinize ve sevdiğiniz insanlara nasıl davranırsanız başkalarına da aynı şekilde davranın. Şimdi karmanızı temizlemek için bir fırsatınız var dedi. Şimdi burada bu ilişkinin içerisinde olma sebeplerinizden biri karmik bir durum ve bunu temizleme durumu olabilir. Aslında baktığımızda aklımızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında da böyle karmik bir durum var diyebiliriz. Buna ilk olarak da negatif bir enerji çalıştırılıyorsa üçüncü kişi tarafından zaten burada direkt bir karmik bir durum ortaya çıkmış oluyor. Ama bu onların tarafından baktığımız durum. Sizin tarafınızdan baktığımızda da. Şimdi burada siz de karmik bir sınavdan geçiyor olabilirsiniz. Sürekli söylediğim gibi üçlü bir ilişkinin içerisindeyseniz kendi değerinizi bilmiyor olabilirsiniz. Kendinizi birinci sırada görmüyor olabilirsiniz. Gerçek bir ilişki istemiyor olabilirsiniz. Bu sebepler olabilir. Bunun yanı sıra da karmik bir durumda nasıl diyebiliriz. Geçmişte yargıladığınız kişiler varsa, atalarınızda böyle bir durum yaşayan kişiler varsa bu tarz bir karma atalardan ya da geçmiş hayatınızdan geliyor olabilir. Ya da bu hayatınızda da sizin yaratmış olduğunuz karmalar olabilir. Bu konuyla ilgili özellikle kendinizi değerlendirip işte bu tarz durumların içerisinde kalan kişilerle ilgili bir yargılamam oldu mu? Yanlış bir cümlem oldu mu? Vesaire vesaire. Kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bununla ilgili de en başta niyet çok önemli. Güzel bir niyet ortaya koyarak karmanızın temizlenmesi adına çalışmalar yapabilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.